Evet, PX'lerin torpidosunun iç kısmında hemen baktığımız zaman çoğunda şöyle iki tane boşta kablo görürüz arkadaşlar. Bunun bir tanesi bazen ayrı bazen birlikte sinyale gider. Diğer tarafında sinyali var zaten. Şimdi bunun ne işe yaradığını tek elimle yapmaya çalışacağım. Bunlar arkadaşlar buzzer çıkışları. Yani Stella modellerinde, Amerika'ya giden modellerde ve Kanada'ya zamanda gönderilen modellerde sinyal verildiği zaman ses çıkaran buzzer takılıyor buraya. Şimdi bir tanesini göstereceğim size. 6-24 wattlık piyasa malı bir buzzer taktım ben bunu. 12 wattlık daha iyi ses çıkaracaktır. Şimdi hemen deneyelim. Şimdi sinyalimizi vereceğiz. Seyir güvenliği ile ilgili pratik bir bilgi veriyorum. Kapak kilitleme mekanizmalarınız bozuk olabilir. Eğer çok gevşek ise yolda giderken kapağınız düşebilir. Bunu yaşayan arkadaşlar var. O yüzden 10 santim çapında metrik altılık bir benzin hortumu ya da daha sert bir hortumu. Kapaklarınızı kilitledikten sonra şöyle hop, artık gayet güvenli. Bu şekilde pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi fren bakımında önemli bir ayrıntıyı göstereyim sizlere. Şimdi fren kampanalarının iki tane önde arkada yayı var. Bu yaylar. Şimdi bu yayların ikisinin arasındaki farkı göstereyim. Bakın aynı hizaya getiriyorum. Bakın aynı hizada. Sağdaki biraz daha uzun. Şimdi onun farkını göstereyim. Şöyle ışığa tutacağım. Görüyor musunuz? Yayların arasında, helezonların arasındaki ışık geçişlerini. Boşluk var. İşte şöyle. Evet, şöyle. Şimdi bu yay uzamış. Yani bu yay bitmiş. Şimdi diğer kısa olan yayı getiriyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Ne yaparsam yapayım. Yay tamamen kapalı. Aşınmamış. İşte bu 1 milimetrelik, 1,5 milimetrelik farklılık fren kabiliyetini olumlu etkiliyor arkadaşlar. Evet, PX'in arka amortisörünü yeniledik. FA İtalya'nın amortisörünü taktık. Bu eski orijinali. Fakat şöyle bir durum var. Amortisör alt saplaması orijinaline giriyorken FA'ya girmiyor. Dolayısıyla matkapla biraz burayı genişletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet, PX'inizi çalıştırmaya geldiniz. Marş basıyorsunuz. Marş motoru dönüyor ama dişli dönmüyor veya volanı döndürmüyor arkadaşlar. Boş bir dönme sesi geliyor sadece. Hemen yaklaştırıyorum. Şurada. Bakın şu pim kırılmıştır. Bu pimi değiştirmek lazım. Motor dönüyor fakat bu dişli içerisinde boş döndüğü için marş motoru çalışır ama volanı döndürmez. Bu kırılan pimi değiştirmeniz yeterli. Bakın standart kontrolleri yapılmamış zamanında. Üst kapaktan bakın buradan kompresyon kaçırmış motosiklet. Bakın ne tarafa doğru. Gördünüz mü? Buradan hep aşağıya doğru. Hep kompresyon ve yağ kaçağına sebep olmuş. Zamanında çıkarıp bakımı yapılmadığı için. Evet, silindir şişme yapar mı?
Bu şekilde kirliyken yapar. Soğutma kapağını çıkarıp temizlemek lazım. Bakın bu silindir bloğu kumla dolmuş, toprakla, pislikle dolmuş. Dolayısıyla ne kendini soğutabilir ne motora bir faydası olabilir. İyice dümdüzdü buraları da, bunları kazıdım, döktüm. Olması gereken nasıl? Şöyle göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz? Ne kadar nizami, tertemiz, metalin kendisi gözüküyor. Olması gereken bu. Bu değil. Merhaba. Şimdi önemli bir noktadan daha bahsetmek istiyorum. Şanzıman yağını boşalttığımız zaman bunu temiz bir kaba boşaltmamız gerekiyor. Sebebi şu, şanzıman yağının fazla mı az mı olup olmadığını ve kirlilik seviyesini doğru kontrol edebilmemiz için boşalttığımız yağın da kabın da pardon temiz olması gerekiyor. Şimdi şanzıman yağını boşalttığımızda az mı çok mu bunu anlamak için temiz bir kap kullanacağız arkadaşlar.